halkın karar vermesi, verilen kararın mutlaka adil olduğu anlamına mı gelir? Phoenix'e yalnızca demokrasinin doğduğu yer diye bakmak eksik kalıyor. Çünkü burada hem çok güçlü hem de çok tehlikeli bir fikir denendi. Demokrasi denildiğinde aklımıza büyük meclis binaları, kürsüler, kapalı salonlar geliyor. Ama dünyanın en etkili yönetim fikirlerinden biri tam olarak burada. Bu taşların üzerinde şekillendi. Yaklaşık 2500 yıl önce Atinalı vatandaşlar burada toplanıyorlar. Savaş, barış, para, yasalar ve şehrin geleceği hakkında karar veriyorlardı. Phoenix bir saray değildi tabii. Bir tapınak da değil. Burası açık havada kurulmuş dev bir halk meclisiydi. Şu an arkamda gördüğünüz bu taş bölüm konuşmacıların halkın karşısına çıktığı kürsüydü. Atina'nın en güçlü isimleri burada konuştu. Kimler mi? Perikles, Demistokles, Demosthenes gibi siyasetçiler binlerce insanı bu noktadan ikna etmeye çalıştılar. Bugün bir vatandaşın devlet yönetimine katılması bize normal görünebilir. Fakat o dönemde dünyanın büyük bölümünde iktidar, kralların, hanedanların ya da dar bir aristokrat grubun elindeydi. Atina'nın radikal fikri şuydu: devlet meseleleri vatandaş kabul görülen insanların önünde tartışılmalıydı. Üstelik vatandaşlar sadece temsilci seçmiyordu. Buraya gelip kararların doğrudan parçası olabiliyorlardı. Atina Meclisi'nde uygun yurttaşların konuşması, öneri sunması, kararlar üzerine oy kullanma hakkı bulunuyordu. Ama şimdi önemli bir ayrıntıya geleceğim. Burası demokrasinin doğduğu yer olarak anlatılıyor. Evet, doğru. Fakat bu demokrasi şehirde yaşayan herkes için geçerli değildi. Örneğin kadınlar meclise katılamıyordu. Köleler katılamıyordu. Atina'da yaşayan yabancılar katılamıyordu. Siyasi haklar yetişkin erkek Atina vatandaşlarına aitti. Yani demokrasi burada doğdu ama herkes için doğmadı. Burada elektronik oylama da yoktu. Kabin de yok. Bugünkü anlamda siyasi parti sistemi de yok. Bir konuşmacı bu taşın üstüne çıkıyor, fikrini anlatıyor, kalabalığı ikna etmeye çalışıyordu. Ardından yurttaşlar da burada ellerini kaldırarak oy kullanıyorlardı. Bu yüzden burada iyi konuşmak yalnızca güzel bir yetenek de değil. Bazen bir şehrin savaşa girip girmeyeceğini belirleyecek kadar da büyük bir güçtü. Fakat burada başka bir sorun ortaya çıktı. Halkın karar vermesi, halkın her zaman doğru karar vereceği anlamına gelmiyordu. Kalabalığın korkularını, öfkesini veya gururunu en iyi kullanan konuşmacı, en doğru fikri savunan kişiden daha etkili olabiliyordu. Başka bir deyişle, demokrasiyle birlikte yalnızca özgür tartışma doğmadı. Kalabalığı yönlendirme sanatı da güç kazandı. Çünkü burada da dikkat çekmek gerekiyordu. Kısa sürede insanları ikna etmek gerekiyordu. Kalabalığın ne duymak istediğini anlamak gerekiyordu. Bugün algoritmayı yakalamaya çalışan siyasetçi neyse, o gün bu kalabalığın duygusunu yakalayan hatip de oydu. Araçlar değişti, insan psikolojisi o kadar da değişmedi. Demokrasi kağıt üzerinde herkese açık olabilir. Fakat bir insanın çalışmak zorundaysa bütün gününü orada geçirmek onun için mümkün olmayabilir.
Bu nedenle Atina'da bazı dönemlerde meclise katılan vatandaşlara ödeme yapılmaya başlandı. Çünkü siyasete katılabilmek için yalnızca hak sahibi olmak yetmiyordu. Buna ayıracak zamanınızın ve ekonomik imkanlarınızın da olması gerekiyordu. Yani demokrasi ücretsiz görünür ama katılmak için bir günlük kazancınızdan vazgeçmeniz gerekiyorsa aslında herkes için de ücretsiz değildir. O dönemde de böyleydi. Bu dönemde de yine halen öyle. Bir başka ilginç ayrıntı daha var. Atinalıların tamamı meclise katılmak için büyük bir heyecanla evinden çıkmıyordu. Atinalılara göre kamu görevlisi köleler kırmızı boyaya bulanmış bir ipi alıyorlar. Bu insanları agoradan Phoenix'e doğru yönlendiriyordu bu ipler, yola çekilen ipler. Meclise gitmekten kaçan bir vatandaşın kıyafetine kırmızı boya bulaşabiliyor. Bu da onun toplum önünde teşhir edilmesine ve bazen para cezasına uğramasına yol açabiliyordu. Yine kaynaklara göre toplantıya yönlendirmek için boyalı ip kullanıldığına ilişkin böyle bir detay da var. Yani tarihin ilk demokrasilerinden birinde bile en büyük sorunlardan biri insanları siyasete katılmaya ikna etmekti. Yine günümüzde de aynı. İnsanlar seçim zamanı oy kullanmaya gitmeye biliyorlar. Arkamdaki manzaraya bakın. Bir tarafta Halk Meclisi'nin toplandığı Phoenix var. Hemen karşısında ise şehrin kutsal merkezi Akropolis var. Bugün din ve devlet ilişkisini birbirinden ayıran kurumlar üzerinden düşünüyoruz. Fakat antik Atinalı'nın dünyasında siyaset, tanrılar ve şehir kimliği aynı düzenin parçasıydı. Şehrin geleceğini tartışırken karşılarında Athena'nın kutsal alanını görüyorlardı. Demokrasisini yalnızca başarı hikayesi olarak anlatmak kolay. Fakat aynı sistem yıllar sonra Sokrates'i ölüme mahkum etti. Sokrates doğrudan bu tepede yargılanmadı ama onu mahkum eden halk jürisi aynı vatandaşlık ve doğrudan katılım düzeninin parçasıydı. Bugün dünyanın birçok ülkesinde demokrasi hala nihai çözüm gibi anlatılıyor. Fakat burada bu taşların üzerinde ortaya çıkan ilk örnek bile bize şunu gösteriyor. Demokrasi yalnızca oy vermek değildir. Bilgi ister, katılım ister, itiraz ister ve en önemlisi kalabalığın her zaman haklı olmayabileceğini kabul etmeyi ister. Phoenix'ten geriye kalan en önemli miras belki de kusursuz bir sistem değildi. Kusursuz olmadığı halde sürekli korunması ve geliştirilmesi gereken bir fikir.